Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz örgü bandana yapımını anlatacağım. Ben şu şekilde söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 motif sırası olarak çalıştım. İsterseniz sizler 5 motif sırası olarak da çalışabilirsiniz. Ben hemen ölçülerini vereyim. Şöyle tam ortasından boyu 23 santim. Uzunluğu ise 47 santim. Bağcıklarını da arkadaşlar kendinize göre ayarlayabilirsiniz uzunluğunu. Ben bu bandanamı Sensi Origins ördüm. Rengi sütlü kahve latte olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdiki size anlatacağım bandananın rengi de ekru olarak geçiyor. Yine pamuk içerikli bir ip, Sensi'nin Origins ipi. Şöyle hemen uzunluğunu da vereyim arkadaşlar. %40 akrilik, %60 koton bir ip. 165 metre uzunluğunda bir ip arkadaşlar. Şimdi sizlerle bandanamızın yapımına geçelim. Bandanamızın yapımına geçmeden önce YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi örgü bandanamızın yapılışına geçebiliriz. Bandanamız için 2,5 milim tığ kullanacağım arkadaşlar. Şöyle ekranda gözükmüyor. 2,5 milim tığ bandanamızı öreceğiz. Bandanamıza tam şu kısımdan başlıyoruz. Tam ortadan başlayıp örüyoruz. Hemen sihirli halka yaparak bandanamıza başlayalım. Sihirli halkamızı ortadaki parmağımıza bu şekilde dolama yaparak hemen bir zincir çekiyorum. Hızlı anlattığımı düşünürseniz arkadaşlar ayarlar kısmından yavaşlatabilir. Yavaş anlattığımı düşünürseniz de hızlandırabilirsiniz. Buraya bir zincir çekerek sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Dolama yaptım. Sihirli halkamızın içine batıyorum. 1, 2, 3 de çıkıyorum. Buraya ikinci trabzanımı yapmış oldum. Tekrar doladım. Yine sihirli halkamın içerisine girdim. 1, 2, 3. Üçlü trabzanımı yapmış oldum. Şu şekilde buradaki kısa ipimizi biraz çekerek sihirli halkamızın küçültebiliriz. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 1, 2. 2 zincir çektim. Tam şu orta kısmı yapıyoruz. Şuradan başladık. 3 trabzandan sonra 2 zincir çekip tekrar üçlü trabzan yapacağız. Dolamamı yaptım. Battıktan sonra 1 doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Doladım. Üçüncü trabzanım için 1, 2, 3. 3 kere de çıkıyorum. Tekrar 1, 2. 2 zincir çektim. Dolamamı yaptım. 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Biraz daha sıkıştırdıktan sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Dolama yaptım. Sihirli halkamın içine batıyorum. 1 trabzan. Tekrar battım. 2 trabzan. Doladım. Tekrar battım. 3 trabzan. Şimdi bu ipimizi tamamen çekip sıkıştırıyoruz. Sihirli halkamızın başlama noktasını oluşturmuş olduk. Şöyle biraz ekranın netliği kayboluyor arkadaşlar.
Şöyle biraz kenara çekeyim. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra burayı yaptıktan sonra ikinci sıraya geçiyorum şu şekilde. Buradaki boşlukların 1, 2, 3 boşluğun tepesine yine bu şekilde trabzanlar yaparak devam edeceğiz. Kenarlar hep 2 zincir olacak arkadaşlar. 2 zincir çekip dönüyorum. Bir sonraki sıraya geçtim. Bir sonraki sıramız için dolamamı yaptım. İlk boşluğun içerisine batıyorum. 1, 2, 3. İkinci trabzanımı yapıyorum. Doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Daha sonra tekrar 2 zincir çekiyorum. Dolama yaptım. Aynı boşluğun içerisine batıp 3 trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Buradaki ilk boşluğumuzun içerisine bu şekilde 6 tane trabzan yaptık. 3 trabzandan sonra 2 zincir çektim. 3 trabzan yaptım. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Doladım. Şimdi buradaki boşluğa yine 6 trabzan yapacağım. 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekeceğim. Birinci trabzanımı yaptım. Doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımızı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrar dolayıp aynı boşluğun içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, doladım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Doladım. Şimdi üçüncü boşluğumuzun içerisine batacağım. Yine aynı şekilde 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. 1, 2, doladım. Aynı boşluğa tekrar batıp 3 trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3. 3 trabzan yaptıktan sonra ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle yakından göstereyim. 1, 2. İkinci sıramızı ördük. Daha sonra 2 zincir çekip bir sonraki sıraya, yani 3. sıraya geçiyoruz. Hemen şöyle göstereyim. 1, 2, şuradayız. 3. sıradayız. Şöyle ekranı netleştireyim arkadaşlar. Hatta bandanamızı şöyle elime alıp net bir şekilde göstermeye çalışayım. Birinci sıramızı yaptık. İkinci sıramızı da ördük. Şimdi 3. sıradayız. Bu yelpaze görünümünü vermek için şu şekilde üçgen bir kutucuk yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi o sıradayız. Hem şu şekilde kenarlardaki trabzanlarımıza devam edeceğiz. Hem ortada hem kenarlarda. Bu yelpaze görünümünü vermek için de üçgen görünümlü küçük kutucuklar yapıp daha sonra içlerine burada 9, yine burada da 9 trabzan yaparak bir sonraki sırada 9 trabzan yaparak modelimizi yapacağız. Örerken daha net anlaşılacak arkadaşlar. Hemen 2 zincir çektikten sonra dolamamızı yapıyoruz. Dolamamı yaptıktan sonra boşluğumun içerisine battım. Yine 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Doladım. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Dolama yaptım. Şimdi buradaki boşluğumuzun içerisine batıp
şu şekilde üçgen görünümünü vereceğiz. Bir trabzan yaptım, boşluğumun içerisine battım. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum çünkü bir sonraki sırada bu boşluğa 9 tane trabzan yapacağız. Doladım. Aynı boşluğun içerisine batıp şu şekilde üçgen görünümünü elde etmiş olduk. Bir zincir çekiyorum, doladım. Tam ortada olan boşluğun içerisine batıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz. Tekrar doladım. 1, ikinci trabzanımı yapıyorum. Doladım. Boşluğa batıp üçüncü trabzanımızı yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Dolamamı yaptım. Buradaki boşluğa üçgen görünümünü vermek için batıp trabzanımı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğun içerisine batıp üçgen görünümünü elde etmiş oluyoruz. Bir zincir çekip en son boşluğumun içerisine batıp 3 trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyorum, doladım. 3 trabzan daha yapıyoruz. Hemen şöyle yakından göstereyim. Görünce daha net anlaşılır arkadaşlar. 1, 2, 3. Üçüncü sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. 2 zincir çekip bir sonraki sıraya geçelim. Bir sonraki sıraya bandanamızda 1, 2, 3, dördüncü sırayı örmeye geçiyoruz. Bu üçgen görünümünü vermiş olduğumuz üçüncü sırayı modelin birinci sırası olarak kabul edelim arkadaşlar. Modelimizin birinci sırasını örmüş olduk. Şimdi modelde ikinci sıramızı örmeye geçelim. Buradaki boşluğumuzun içerisine yine aynı şekilde şu kenarı yapıyoruz arkadaşlar. Bu kenar hep aynı yapılıyor. Kenarlarda 2 zincir çekip dönüş yapıyoruz. Yine 2 zincirimi çektim. 3 trabzan yapıp 2 zincir çekeceğiz. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bir, iki zincir çekip tekrar aynı boşluğun içerisine 3 trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. 9 tane trabzan yapacağım. Bir zincir çektim. Bu defa trabzanlarımı 2 kez dolama yaparak yapacağım. Tığıma şu şekilde bir kez dolamamı yaptım. İkinci kez dolama yapıp üçgen görünümünü vermiş olduğumuz boşluğun içerisine batıyorum. Bu defa trabzanlarımızı 1, 2, 3, 4 kere de çıkıyorum. Trabzanlarımızın boyu uzun oluyor. 1, 2, 2 kez dolama yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4. 4 kere de çıkıp trabzanların boyunu uzatmış oluyorum ki bu şekilde yelpaze görünümünü elde etmiş olalım. Şimdi 2 trabzan yaptım. Bu şekilde 9 trabzan yapacağız. 3. trabzanımı yapıyorum. Doladım. 4. trabzanımı yaptım. 2 kez doladım. 5. trabzanımı yaptım. 2 kez doladım. 6. trabzanımı yaptım. 2 kez doladım. 7. trabzanımı yaptım. 2 kez doladım. 8. trabzanımı yaptım. 2, 4, 6, 8. Şimdi
Tekrar 2 kez dolayıp 9. trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Doladım. Yine burada nasıl ördüysek yine tam ortadaki boşluğumuzun içerisine aynı şekilde örüyoruz. Trabzanları tek dolayıp örüyoruz. İkinci trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanımı yapıp 2 zincir çektim. Tekrar doladım. Aynı boşluğa 3 trabzan daha yapıyorum. Örgü bandanımızın tam ortası hep aynı şekilde gidiyor arkadaşlar. Trabzanlarımızın sayısı aynı. Kenarlar da aynı şekilde gidiyor. Ortadan başlayıp dönerek şu şekilde devam ediyoruz. Hemen şöyle. Şimdi tam ortadaki trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Doladım. 2 defa doladım. Yine üçgen görünümünü vermiş olduğumuz boşluğun içerisine 9 tane trabzan yapalım. Birinci trabzanımı yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 trabzan yaptıktan sonra bir zincir çekip 3 trabzan yapıyorum. Tek dolama yaparak 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Hemen şöyle tekrar göstereyim yakından. Dediğim gibi modelimizin birinci sırasını üçgen görünümünü vermiş olduğumuz sırayı sayarsak modelde birinci sırayı ördük, ikinci sırayı ördük. Şimdi modelimizde üçüncü sırayı örmeye geçelim. Hemen kenarda 2 zincir çekip dönüyorum. 1 2 döndüm. Bu kenarlar aynı arkadaşlar. Tekrar anlatmaya gerek yok. Kenarları aynı şekilde örelim. Döndükten sonraki bu kenar hep aynı. Kenar kısmını tamamladıktan sonra burada 1 2 3 modelde 3. sıramızı örmeye geçelim. Kenar kısmını yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 kere de çıkıyorum. Bir zincir çektim. Burada aralarda bir zincir çekmemiştik. Bir üst sırada bu şekilde bir zincir çekiyoruz. Yine 2 kez doladım. İkinci trabzanımın tepesine batıp 4 kere de çıkıyorum. Bir zincir çekip 2 kez doladım. Bu defa 3. trabzanımın tepesine batıp 4 kere de çıktım. Bir zincir çekiyorum. 2 kez dolayıp yani burada bütün trabzanların tepesine batıyoruz. Alt sırada 9 trabzan, üst sırada da yine 9 trabzanımız olacak. Bir zincir çektim, 2 kez doladım. Batıp yine 4 kere de çıkıyoruz. Bir zincir çektim, 2 dolama yaptım. 4 kere de çıktım, bir zincir çektim, 2 doladım. 4 kere de çıktım. Bir zincir çekip 2 dolama yaptım.
Trabzanımızı yaptıktan sonra 3, 6, 8 trabzanımız olmuş. Bir zincir daha çekip 2 kez doladım. Son trabzanın tepesine batıp 4 kere de çıkıyorum. Şimdi 2 zincir çektim. Burada da yine 2 zincir çekmiştik. Bir önceki sırada birer zincir çekmiştik. Burada hem 2 zincir çektim. Burada da 2 zincir çekip dolamamı yaptım. Tam ortada olan boşluğun tepesine batıp trabzanımızı yaptık. Yine aynısı gibi 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Doladım. 3 trabzan yapıyoruz. Tam ortadaki kısımda her zaman aynısı gibi devam ediyor arkadaşlar. İlmek sayıları. 2 zincir çekelim. 2 kez dolayıp trabzanımızın tepesine batalım. Bir zincir çekip 2 dolama yaptım. İkinci trabzanın tepesine battım. Bir zincir çekip 2 kez dolama yaptıktan sonra üçüncü trabzanımın tepesine batıp 4 kere de çıkıyorum. 2 kere dolamamızın amacı trabzanlarımızın daha uzun olması için arkadaşlar. Buralarda trabzanları tek dolama yaparak yapıyoruz. 3 kere de çıkıyoruz. Trabzanlarımızın boyu kısa. Buralarda ise yelpaze görünümünü elde etmek için trabzanların boyunu uzun yapmak için 2 kez dolama yapıyoruz. Şimdi buraya 9 trabzanı tamamlayıp gelelim. 9 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çektim, doladım. Yine kenarlardaki trabzanları aynısı gibi örüyorum. 3 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyoruz, doladım. Aynı boşluğun içerisine 3 trabzan daha yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekerek bir sonraki sıraya geçiyoruz. Hemen şöyle sayalım. Modelde birinci sırayı burası kabul etmiştik arkadaşlar. Şöyle elimde göstereyim yakından, daha net anlaşılsın. Birinci sıra, modelde ikinci sıra, modelde üçüncü sıra. Şimdi 2 zincir çekip modelde dördüncü sıramızı örmeye geçelim. 2 zincir çekip döndük. Kenar kısmını yine aynısı gibi örelim. Videomuzun gereksiz uzamaması için kenar kısımlarını tekrar anlatmaya gerek duymuyorum. Çünkü bu kenar arkadaşlar hep aynısı gibi devam ediyor. 2 zincir çekip dönüyoruz. Boşluğumuzun içerisine 3 trabzan yapıp 2 zincir çekip tekrar 3 trabzan yapıyoruz. Şimdi şu sıradayız arkadaşlar. Şu büyük boşluklarımızın olduğu sıradayız. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Doladım. Yine 2 kere doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Yine 4 kere de çıkıyoruz. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanın tepesine batıp yine 4 kere de çıkıyoruz. Böyle büyük boşluklar elde etmiş oluyoruz. 4 zincir çekiyorum. 4 zincir çektikten sonra 2 kez dolama yaptım. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanın tepesine batıyorum. 4 kere de çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4. Zincir çekip 2 dolama yapıp bir trabzan atlayıp diğer trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Zincir çektim. 2 kere doladım. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanın tepesine battım. 4 kere de çıktım. Bu şekilde büyük boşluklar elde etmiş olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada tek dolama yapıp ortadaki boşluğumuzun içerisine batıp yine aynısı gibi orta kısmı örüyorum. 3 trabzan yaptım. 2 zincir çektim, doladım, tekrar
3 trabzan yapıyorum. Takıldığınız yer olursa arkadaşlar yorum olarak altına yazabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamda aynı isimli arkadaşlar beni bulup Instagram'dan da nerede takıldıysanız fotoğraf atıp sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Hemen şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane büyük boşluğumuz oluştu. İsterseniz arkadaşlar tam görmek için modeli yakınlaştırabilirsiniz. Şimdi bu kısmı yine burada aynısı gibi yapacağız. Yine 6 tane büyük boşluk oluşturacağız. 1, 2, 3, 4. 2 doladım. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 2 doladım. Bir trabzan atlayıp diğerinin tepesine batıyorum. Yine uzun trabzanlar yapmak için 2 kez dolayıp bir trabzan atlayıp diğerinin tepesine batıp 4 kere de uzatarak çıkıyoruz. Bir trabzan atlayıp diğerinin tepesine batıp uzun trabzanımı yaptıktan sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. Doladım. Tek doluyorum arkadaşlar. Yine kenar kısmını aynısı gibi 3 trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 2 pardon arkadaşlar. Burada 2 zincir çekip doladım. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Ayrıntılı bir video oluyor arkadaşlar. Örgü örmeyi, tığ işini bilenler gayet rahatlıkla yapabilir. Ben örgüye yeni başlayanlar, tam örgü bilmeyenler için ayrıntılı olarak anlatmak istedim. Bir motif sırasını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir motif sırasını kaç sırada tamamladım? Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4 sırada tamamladık. Şöyle şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci motif sırasına geçeceğiz. Hemen ikinci motif sırasına geçmek için 2 zincir çekip dönüyorum. Doladım. Kenar kısmı örmem gerektiği gibi örüyorum. Kenar kısmını ördüm. Şimdi burada yine üçgen görünümünü vermek için bir zincir çekiyorum. Doladım. Hemen ilk boşluğumun, ilk büyük boşluğun içerisine batıp 3 kere de çıkıyorum. Tek dolama yaptım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Yine aynı boşluğun içerisine battıktan sonra bu şekilde üçgen görünümünü elde etmiş olduk. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektikten sonra hemen yandaki büyük boşluğun içerisine batıp sıkıştırıyorum. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yandaki boşluğa batıp sık iğne yaparak sıkıştırıyoruz. Bu şekilde küçük, şöyle göstereyim arkadaşlar, şuradan da bakabiliriz. Küçük boşluklar elde etmiş oluyoruz 5 zincir çekerek. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yandaki büyük boşluğun içerisine battım. Sıkıştırdım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çekip yandaki büyük boşluğa sık iğne yaparak tutturuyorum. Artırmalar arkadaşlar şuralardan artıyor. Tam orta kısmın kenarından ve kenar kısmın hemen yanından. Yani üçgen görünümünü verdiğimiz boşluklardan artırmalarımız oluyor. Bir motifti arkadaşlar burada. Şimdi 2 motif yapacağız bu sırada. O yüzden şimdi 3 zincir çekip
dolamamı yaptım. Buraya üçgen görünümünü vermek için bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum, doladım. Tekrar bir trabzan yaparak buralardan artırma yapacağız arkadaşlar. Modeller yelpaze görünümünü vermek için hem buradan artırma yapmış olacağız. Yani modelde birinci sıramızı örmüş oluyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Orta kısmı örmem gerektiği gibi örüyorum. İki zincir çektim. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Burayı nasıl ördüysek diğer tarafı da aynısı gibi örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Hemen bir zincir çekip doladım. Buraya üçgen görünümünü veriyorum. Bir trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum, doladım. Aynı boşluğa tekrar batıp üçgen görünümünü elde etmiş olduk. Şimdi 3 zincir çekelim. 1 2 3. Hemen yandaki büyük boşluğun içerisine batıp sık iğne ile sıkıştırıyorum. 5 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa geçtim. Bir sık iğne ile buraya tutturdum. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekip yandaki büyük boşluğumuzun içerisine batıp sıkıştırıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir çekip yandaki büyük boşluğun içerisine batıp sık iğne ile sıkıştırıyorum. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Çünkü kenar boşluğumuza geldik. 1 2 3. Buraya da üçgen görünümlü kutucuk yapıp sıramızı tamamlayalım. 1 2 3 doladım. Trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar dolayıp kenar kısmını örmem gerektiği gibi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırayı da tamamlamış olduk. İkinci modelimizin ilk sırasını ördük arkadaşlar. İkinci motifin ilk sırasını ördük. Kenardan hemen 2 zincir çekip diğer sıraya geçiyorum. Modelde ikinci modelimizin ikinci sırasındayız. İkinci model sırasının, yani şöyle, burası birinci modelimiz, burası ikinci modelin ikinci sırasını öreceğiz. Bu dolgulu kısmı öreceğiz arkadaşlar. Kenar kısmı örmemiz gerektiği gibi örelim. Kenar kısmını tamamladım. Hemen bakıyorum. Şu sıradayız arkadaşlar. Modelimizin ikinci sırasındayım. Hemen kenar kısmından sonra bir zincir çekmiştik. Bir zincirimi çektim. 2 kez dolayıp şu şekilde tam şu kısmı örüyoruz. 9 kez trabzan yapacağız. 2 kere doladım. Üçgen görünümünü vermiş olduğumuz boşluğa batıp 4 kere de çıkıyorum. Bu işlemi 9 kere yapıyoruz. İki kez doluyoruz. 1 2 3 4. 2 kere doladım. 4 kere de çıktım. 3 6 7. 2 kere 2 tane daha yapalım. 8 9'uncuyu yapıp tamamlıyoruz. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Buradaki boşluğun içine batıyorum. Sık iğne yaparak sabitliyorum. Şimdi 6 zincir çekeceğim. 2 3 4 5 6. Hemen yandaki boşluğa geçtim. Sık iğne ile
sıkıştırıyorum. 6 zincir çekiyorum. Buralarda 6 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Fileleri yaparken, şu file kısımlarını yaparken 6 zincir çekiyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. 2 kez doladım. Yine üçgen görünümünü vermiş olduğumuz kutucuğun içerisine 9 kez trabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen bakıyorum. Bir zincir çekip orta kısmı yapıyoruz. Bir zincir çektim. Bir kez dolayıp tam orta kısmı örmemiz gerektiği gibi örüyoruz. Bir zincir çektim, iki kez doladım. Yine üçgen görünümünü vermiş olduğumuz boşluğa 9 kez trabzanımızı yapıyoruz. Bandanamızın bu kenarı nasıl ördüysek diğer kenarı da aynı şekilde örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamlayıp bir sonraki sıraya geçtim. Sıra başını yine aynısı gibi ördüm. Şimdi hemen bakıyorum. Şuradaki sıradayım arkadaşlar. 2 zincir çekmiştik. 1 2 2 zincir çekip 2 kez dolama yaptım. Hemen trabzanımın tepesine batıyorum. Yine trabzanlarımı uzun yapıyorum. Trabzan aralarında bir zincir çekiyoruz. 2 doladım. Trabzanın tepesine batıp trabzanımı yaptım. Bir zincir çekip 2 dolama yaparak trabzanlarımızı yapalım. Bir zincir, 2 dola, trabzanımı yaptım. 2 kez doladım. Dokuz kez trabzan yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum. Yine buradaki filelerin tepesine batıp sıkıştırıyorum. 6 zincir çekiyorum. Hemen diğer filenin tepesine batıp sıkıştırıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Trabzanımı yaptım. Yine buradaki trabzanların tepesine aralarda bir zincir çekerek yine bu şekilde yelpaze görünümü verip gelelim. 9 kez trabzanımızı yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Tam orta kısmı örmemiz gerektiği gibi örüyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, tekrar 3 trabzan yapıyoruz. İki zincir çektim. Şimdi yine burada 2 kez dolama yaparak trabzanların tepesine yine trabzanlarımızı yapalım. Bu sırada 1 2 3 üçüncü model sırasında trabzanlar arasına bir zincir çekiyoruz. Şimdi 9 trabzana tamamlayıp geliyorum.
Yelpaze görünümü elde etmek için 9 trabzana tamamlayıp 3 zincir çekiyoruz. Hemen filemizin ortasına batıp sıkıştırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip yandaki filemizin tepesine batıp sıkıştırıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Trabzanımı yaptım. Aralarda bir zincir çekerek trabzanlarımızı bu kısma da yapıp gelelim. Bir zincir çekerek aralarda trabzanlarımı yaptım. Daha sonra 2 zincir çektim şu kısımda. Kenar kısmını yine örmem gerektiği gibi ördüm. 2 zinciri çektim, dönüyorum. Şöyle hemen bakalım. Birinci motif sıramız. Bu kısımda bizim ikinci motif sıramız. İkinci motif sıramızın 1, 2, 3. Üçüncü sırasını tamamladık. Dördüncü sırasına geçiyorum. Hemen sıra başını örmem gerektiği gibi örüyorum. Kenar kısmını örmem gerektiği gibi ördüm. Hemen buradan gösteriyorum arkadaşlar hangi sıradayım. İkinci model sırasının dördüncü sırasındayız. Tam şu sıradayız. Hemen büyük boşluklar yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. 2 kez dolama yaptım. Hemen ilk trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez dolama yaptım. Yine bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Yine 4 kere de çıktım. Bu şekilde büyük boşluklar yapıyoruz. Zaten ilk motifin sonraki sırasında böyle büyük boşluklar yapmıştık. Yine aynısı gibi yapıyoruz. Hiçbir farkı yok. Sadece şu kısmı göstereceğim arkadaşlar. Orada karıştırmayalım diye 4 zincir çekip 2 dolama yaptım. Bir trabzan atlayıp diğerine trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Bir trabzan atlayıp diğerinin tepesine batıyorum. 4 kere de çıktım. 1, 2, 3, 4. 2 kere doladım. Bir trabzan atlayıp en sondaki trabzanın tepesine batıp 4 kere de çıkıyoruz. Şuradayız arkadaşlar. Buradaki fileyi atlayacağız. O yüzden 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine 2 kez doladım. Buradaki fileye batmıyoruz arkadaşlar. Bunu atlayıp hemen ilk trabzanın tepesine batıyorum. 4 kere de yine çıkıyorum. Yine birer trabzan atlayarak büyük boşluklarımızı yapıp orta kısma kadar gelelim. Büyük boşluklar yaparak orta kısma kadar geldim. Hemen şöyle sayalım kaç tane büyük boşluğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Orta kısmı örmem gerektiği gibi ördüm. Şimdi aynı bu kenar gibi bu kenarı da yapalım arkadaşlar. Birbirinin zaten simetrisi şeklinde olacak. Burayı nasıl ördüysek diğer tarafı da aynı şekilde örerek sıramızı tamamlayıp gelelim. 11 boşluk bu kenarda, 11 boşluk da bu kenarda, yani büyük boşluk yaparak tamamladık. İkinci motifimizin 1, 2, 3, 4 sırada tamamladık ikinci motifimizi. Zaten motifler 4 sıradan oluşuyor. Şimdi üçüncü motif sırasına geçiyoruz. Ben bu şalımı 1, 2, 3, 4 motif sırası olana kadar ördüm. Fakat bunu biraz büyük yapmak istiyorum. 5 motif sırası olana kadar öreceğim. Zaten bunun ölçüsünü vermiştim. Kahverengi olan örgü bandanamızın ölçüsünü vermiştim. Bunun ölçüsünü de bittikten sonra veririm. Sizler hangisini yapmak isterseniz onu yapabilirsiniz. Şimdi 3. motif sırasının üçüncü motifimizin birinci sırasını örmeye geçeceğiz. Hemen arkadaşlar şöyle geriye giderek bakıyoruz.
Yani birinci sıraya bakıyorum burada. Kenar kısmını yaptıktan sonra bir zincir çekip üçgen görünümünü vermiştik. Bir zincir çekiyorum, doladım. Hemen bu boşluğa üçgen görünümünü veriyoruz. 1, 2, 3. Nerelerde kaç zincir çektiğimi zaten bu sıraya kadar anladık arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekip hemen yandaki boşluğa batıyorum. 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yandaki büyük boşluğa battım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip yandaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip yandaki boşluğa batıyorum. Bu defa artırmalarımız şuralardan olacak. Hem buradan hem tam ortadaki kısmın yanından, bir de şurada olan tam iki motifimizin tam ortasından artırmamızı yapacağız ki 3 motif yapalım. Bu sırada ilk sırada bir motif, ikinci motif sırasında 2 motif, üçüncü motif sırasında da 3 motifimiz olacak. Şimdi 3 zincir çekip dolamamı yaptım. Büyük boşluğun içerisine batıp hemen üçgen görünümünü veriyorum. Bu bizim motifimizin birinci sırası. 3 zincir çekip 1, 2, 3 hemen yandaki file kısma batıyorum. Sıkıştırarak sabitliyorum. 6 zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğa sabitledim. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yandaki boşluğa sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip yandaki boşluğa sabitliyorum. Bu son boşluğumuza artırma yapacağız. Yani motifimizin birinci sırasını 3 zincir çekip üçgen görünümünü veriyorum. 1, 2, 3. Trabzanımızı yaptıktan sonra hemen bakıyorum buraya. Bir zincir çekip orta kısmı yapmıştık. Zincirimi çektim. Hemen orta kısmı örmem gerektiği gibi örüyorum. Dediğim gibi her iki taraf birbirinin simetrisi şeklinde olacak. O yüzden orta kısmı tamamladım. Bu kenarı nasıl yaptıysak diğer kısmı da o şekilde yapıp sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. Bir sonraki sıraya geçtim arkadaşlar. Diğer sıraları nasıl ördüysek ona göre örelim arkadaşlar. Takıldığınız yer olursa hemen bir önceki motifte kaçıncı sıradasınız ona bakalım. Şu anda ikinci sıradayız. Hemen bakıyorum, nasıl ördüysem aynısı gibi öreceğim. Yani takıldığımız yerleri bir önceki motifi nasıl ördüysek ona bakarak örelim. Şu an ikinci sıradayım. Sonra üçüncü sırayı öreceğim. Dördüncü sırayı öreceğim. Buradaki büyük boşluklardan artırma ve tam ortadaki kısmın yanından artırmaları yapıyoruz. Burada da yine aynı şekilde artırmamı hemen başladığım kısmın yanından üçgen görünümünü vererek artırmalarımızı yapıyoruz. Bu şekilde toplamda 5 model sırası olana kadar öreceğim. Videoyu gereksiz yere fazla uzatmak istemiyorum. Zaten ayrıntılı bir video oldu. Örmeyi bilenler hızlandırarak örebilirler arkadaşlar. Örgüde yeni olanlar da yavaşlatabilir. Hemen şöyle modeli göstereyim. Şöyle kısa bir anlatım yapalım. Birinci sırada bir model yaptık. Daha sonra ikinci motif sırasına geçtim. 2 motif yaptık. Daha sonra üçüncü motif sırasında tam ortadan artırmayı yaptık arkadaşlar. Büyük boşluğun içerisine üçgen görünümünü verip artırmayı yaparak 1, 2, 3 motif sırası yaptık. Daha sonra
Dördüncü motif sırasında yine büyük boşlukların üzerine üçgen görünümünü verdik. Yine aynı şekilde kenarlardan artırmaları yaparak motif sayısını artırmış oldum. Birinci sırada bir motif, ikinci motif sırasında 2 motif, üçüncü motif sırasında 3, dördüncü motif sırasında 4. Ben 5 motif sırasında 5 motif örerek krem rengi ipimle tamamlayacağım. Dediğim gibi isteyen istediği motif sayısı kadar örebilir. Ben 5 motif sırasına tamamlayıp geliyorum. Bandanamızı 5 motif sırası olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. 5. motif sırasında şurada olan büyük boşlukları yapmadan artık kenarlarını şu şekilde yapıp kenarlarını tığlayıp bitireceğim. Tığlama işlemini nasıl yapıyoruz? Kenar kısmını ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Hemen görmüş olduğum boşluğa batıyorum. Buraya sık iğne yaparak sıkıştırıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çekip şu şekilde yine boşluğa batıp birleştirip buraya bu şekilde sıkıştırdım. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğun içerisine battım. Sıkıştırdım. 3 zincir çekip hemen zincir çekerek ilerlediğimiz boşluğun içerisine batıyorum. Yine bu şekilde birleştiriyorum. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Pardon arkadaşlar, bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektim. Kenar boşluğa birleştirdikten sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektikten sonra hemen bir zincir çekerek ilerlemiştik. O boşluğun içerisine batıyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Tekrar bir zincir çekip ilerliyoruz. Hemen yandaki boşluğun içerisine girip birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üstteki boşluğun içerisine batıp bu şekilde kapatmış oluyoruz. Bakın arkadaşlar, bu rengimde göstereyim. Kenarları bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi bandanamızın çevresini bu şekilde tığlayıp gelelim. Ben şimdi tamamlayıp geliyorum. Bandanamızın kenarlarını bu şekilde tığlama yaparak tamamladım. Daha sonra kenarları için istediğimiz uzunlukta zincir çekerek bağcık yapabiliriz. Gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar. Örmesi de çok keyifli. Ben zaten videoda ayrıntılı olarak anlattım. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilir. Her iki renginin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. 50 gramlık yumaklardan küçük olan için bir tane kullandım. Büyük olan için ise bir taneden biraz fazla kullandım arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.